Herkese merhaba. Bugün size derin dondurucudan çıkartınca buzunun çözülmesine gerek kalmadan kışın tencereye doğrudan atıp 5 dakikada pişirebileceğiniz lezzeti içine hapsolmuş enfes bir kışlık taze fasulye hazırlama yöntemi gösteriyorum. Bu sayede kışın sanki yaz günü pazardan taze fasulye almış gibi lezzetli olacak. Hadi hemen başlayalım. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Tazecik kendi bahçemizden topladığımız 3 kilo taze fasulyelerimiz, yine kendi bahçemizin mahsulleri yeşil biberlerimiz ve 1,5 kilo domatesim var. Bugün sizlere asla buzluk kokusu yapmayan, rengini ve tazeliğini koruyan saklama yöntemini tüm püf noktalarıyla göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle tüm fasulyelerimizin uç kısımlarını kesip 3'e 4'e bölerek başlayalım. Şayet fasulyelerinizin kart olanları varsa kılçık kısımlarını özenle temizleyelim. İçlerinin çekirdek kısımlarının iri olanlarının iç kısımlarını, çekirdeklerini çıkartalım. Tüm fasulyelerimizi temizleyip 3'e 4'e böldükten sonra bol suyla ovalayarak yıkayıp kevgirde güzelce sularını süzmelerini sağlayalım. Güzelce yıkanmış ve suyu süzülmüş domateslerimizi küp küp doğrayalım. Dilerseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Kabukları çok faydalı olduğu için ben soymadan doğramayı tercih ediyorum. Şayet çok miktarda hazırlayacaksanız zamandan tasarruf rondodan geçirebilirsiniz. Domatesleri, yeşil biberlerimi de yemeklik olacak şekilde küp küp doğrayarak bu şekilde tüm domates ve biberlerimi bitiriyorum. İçerisine mutlaka yeşil biber eklemenizi tavsiye ederim. Kışın biberler bu kadar lezzetli olmuyor. Ayrıca tazecik yaz domatesleriyle yeşil biberlerin lezzeti fasulyemizle birlikte harmanlanıp daha da lezzetli olacak. Geniş çayvan bir tenceremin içerisine yemeklik şeklinde doğramış olduğumuz domates ve biberlerimizin tamamını alıyorum ve hemen üzerine kevgirde süzmüş olduğum fasulyelerimin tamamını ekliyorum. Ocağımın altını hafif kısığa yakın kendi buharıyla sebzelerin yavaş yavaş pişmesini sağlarken ara ara karıştırmayı unutmayalım. Bu arada ben içerisine kesinlikle yağ ya da tuz ilave etmiyorum. Zaten yemeğimizi pişireceğimiz zaman derin dondurucudan çıkarttığımızda tenceremize zaten yağ ilave edeceğimiz için ekstradan yağ koymanıza gerek yok. İçerisine kesinlikle tuz koymayalım. Tuz içerisindeki sebzelerin donmasını engeller arkadaşlar. Buzlu bir görüntü oluşturur. Kesinlikle içerisine tuz koymayalım. İşte bu yöntemin en büyük sırrı, en büyük güzelliği burası. Kışın bu fasulyeyi pişireceğiniz zaman asla buzunun çözülmesini beklemeyin. Direkt donmuş halde kızdırdığınız soğanlı ve salçalı yağın içerisine atabilirsiniz. Eğer buzunu çözdürürseniz fasulyeleriniz sulanır ve o tazeliğini kaybeder. Donmuş halde tencereye girdiğinde sanki yaz günü pazardan alıp doğranmış gibi diri ve lezzetli kalacaktır. Yani şoklama yöntemiyle taze fasulyemizi pişirmiş olacağız. Fasulyelerimizi ara ara karıştırarak rengi dönene kadar kavuralım. Rengi döndükten sonra ocağın altını kapatıp ocaktan alalım ve mutlaka soğumaya bırakalım. Bu kısmı çok önemli. Kesinlikle sıcakken poşetlere koymayalım. Tamamen soğumasına özen gösterelim. Fasulyelerimiz tamamen soğuduktan sonra birer tencerelik olacak şekilde fasulyelerimi buzdolabı poşetine alıyorum. Burada poşete koyacağınız miktar aile kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Poşetime yeterli miktarda fasulye ekledikten sonra ikinci poşeti geçiriyorum. Bu kısmı çok önemli. Mutlaka ikinci poşet geçirelim. Hem buzdolabı kokusunu kesinlikle engel olacak hem de poşet delinme ihtimalini ortadan kaldırmış oluyoruz. Poşet içindeki havanın tamamen çıktığından emin olduktan sonra ağzını bağlayıp sıradaki poşeti doldurmaya geçiyorum. Taze fasulyelerimizi bu yöntemle saklayabildiğimiz gibi kavurduktan sonra sıcakken cam kavanozlara koyarak konserve şişesinde de saklamak mümkün. Ben yıllardır aynı yöntemle derin dondurucuda saklama yöntemi ile hazırlarım. Sizlere de tavsiye ederim. Hem çok kolay ve pratiklik hem de emin olun ilk günkü tazelikte ve lezzetinde. Elimden geldiğince taze fasulye derin dondurucuda kışlık için nasıl saklanır anlatmaya çalıştım. Hazırlamış olduğumuz poşetleri hiç bekletmeden direkt derin dondurucuma yerleştirdim. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Şimdiden ellerinize sağlık.